Hani o an vardır ya, arabanızın gösterge panelinde o sinir bozucu arıza ışığı yanar ve kalbiniz bir anlığına sıkışır. İçinizden dersiniz ki, eyvah, şimdi tamirciye binlerce lira bayılacağız. Peki, size bu sorunun aslında cebinizden tek bir kuruş bile çıkmadan sadece birkaç dakikada çözülebileceğini söylesem ne derdiniz? Evet, vallahi yanlış duymadınız. Şimdi size tamircilerin pek de dillendirmediği, arabanızın beynini sıfırlayarak çözebileceğiniz o basit ama etkili yazılım hilesini anlatacağım. Bu anlatacaklarım size hem bir sürü gereksiz masraftan kurtaracak hem de arabanızın kontrolünü tamamen sizin elinize verecek. Hazırsanız başlayalım. Gösterge panelinizde birdenbire beliren o sarı, o uyuz edici motor arıza ışığı. Sanki arabanız size avazı çıktığı kadar çok büyük bir sorun var diye bağırıyor, değil mi? Gaza basıyorsunuz ama araba eskisi gibi değil, bir nazlanma, bir isteksizlik var. Vitesler sanki kafasına göre takılıyor, sarsıntılı geçiyor. Hemen aklınıza en kötü senaryolar geliyor. Şanzıman mı gitti, motor mu yatak sardı? Ama durun bir dakika. Ya arabanız size tam olarak gerçeği söylemiyorsa, ya bütün bu dertlerin sebebi mekanik bir arıza falan değil de sadece arabanızın beynindeki geçici bir kafa karışıklığıysa? Biliyorsunuz günümüzdeki her modern arabanın bir beyni var. Biz buna teknik olarak elektronik kontrol ünitesi yani ECU diyoruz. Bu küçük ama acayip güçlü kutu, motordan şanzımana, yakıt sisteminden emisyonlara kadar aklınıza gelebilecek her şeyi yönetiyor. Tıpkı bir bilgisayar gibi zamanla sizin sürüş tarzınızı öğreniyor, kendini ayarlıyor. Ama bazen, basit bir akü değişimi veya küçücük bir elektriksel dalgalanma bu beynin tabiri caizse çökmesine sebep olabiliyor. Eski verilerle yeni veriler birbiriyle çakışıyor ve arabanız sanki çok büyük, çok masraflı bir arızası varmış gibi davranmaya başlıyor. Peki, bu kafa karışıklığının bedeli ne kadar dersiniz? İşte ekranda gördüğünüz bu rakam yani 6.000 lira, çoğu insanın bu gizemli arızayı çözmek için servise ödediği ortalama tutar. Tamirciye gittiğinizde ne yapıyorlar? Arabayı bir cihaza bağlıyorlar, birkaç tuşa basıp ECU'yu sıfırlıyorlar ve sonra size bu rakama yakın bir fatura çıkarıyorlar. Aslında yaptıkları şey sizin de evinizin önünde 5 kuruş para harcamadan yapabileceğiniz bir işlemden başka bir şey değil. Bu analizin sonunda o 6.000 liranın cebinizde nasıl kalacağını tek tek öğreneceksiniz. Ekranda gördüğünüz şu belirtiler bir sürücünün adeta kabusu olabilir. Eminim birçoğunuz yaşamışsınızdır. Arabanız bir anda huysuz bir çocuğa döner. Sürekli yanan bir arıza ışığı, sanki arabayı acemi biri kullanıyormuş gibi sarsılan vitesler, gaza yüklendiğinizde eskisi gibi tepki vermeyen, gitsem mi gitmesem mi diye düşünen bir motor. Eğer bu belirtiler size de tanıdık geliyorsa yalnız değilsiniz. Ama hemen paniğe kapılıp binlerce liralık parça değişimlerini aklınıza getirmeyin. Çünkü birazdan anlatacağım ustaların o pek bilinmeyen yöntemleriyle bu sorunların kaynağının aslında ne kadar basit olabileceğini kendi gözlerinizde göreceksiniz. İşte geldik ilk sırrımıza. Özellikle 2005 öncesi biraz daha eski model bir arabanız varsa bu anlatacağım tecrübeli ustaların hala kullandığı gizli bir yöntem. Bunu diyebiliriz, arabanız için bir video oyunu hile kodu gibi düşünün. Hiçbir alete, kaputu açmaya ya da ellerinizi kirletmeye falan gerek yok. Sadece ve sadece kontak anahtarını kullanarak arabanızın beynine güçlü bir "hadi bir kendine gel" mesajı göndereceğiz. Bu yöntem özellikle akü değişimi sonrası yaşanan o garip uyuşukluğu ve vites sorunlarını çözmede inanılmaz. Ama gerçekten inanılmaz etkilidir. Peki bu hile kodunu nasıl gireceğiz? Bakın işlem gerçekten çocuk oyuncağı. Oturun sürücü koltuğuna ve şu adımları takip edin. Anahtarı on konumuna yani ışıkların yandığı konuma getirin ama sakın marşa basmayın. Şöyle bir 3'e kadar sayın, bekleyin. Sonra anahtarı tamamen kapatın, off konumuna getirin. İşte bu açma kapama döngüsünü 10 saniye içinde toplam 3 kez yapacaksınız. Bu ritmik hareket arabanızın beynine yeniden başla komutunu gönderen bir sinyal aslında. Bu yöntemin ne kadar güçlü olduğunu anlatan müthiş bir kanıt var. Araba o kadar sarsıntılı çalışıyordu ve vitesleri o kadar vurarak değiştiriyordu ki sahibi artık şanzımanın bittiğinden binlerce liralık bir masrafın kapıda olduğundan emindi. Sadece bu 3 anahtar çevirme döngüsünü uyguladıktan sonra mahallede kısa bir tur attık. Şanzıman kendini yeniden kalibre etti ve araba sanki fabrikadan yeni çıkmış gibi pürüzsüz yağ gibi çalışmaya başladı. Bu basit hilenin ne kadar büyük sorunları çözebileceğinin canlı kanıtıydı o an. Gelelim en çok bilinen yönteme, aküyü sökerek sıfırlama. Muhtemelen bunu daha önce bir yerlerden duymuşsunuzdur. Ama size bir şey söyleyeyim mi? İnsanların %90'ı bu işlemi yanlış yapıyor. İşte bu yüzden de ECU tam olarak sıfırlanmıyor ve o sinir bozucu arıza ışıkları ekranda kalmaya devam ediyor. Şimdi size usta bir tamircinin yaptığı gibi bu işin doğrusunu yani kalıcı bir sıfırlama için gereken o küçücük ama hayati detayı anlatacağım. Bu bilgi sizi aküyü söktüm ama bir işe yaramadı demekten kurtaracak.
Ekranda doğru ve yanlış yöntemi yan yana görüyorsunuz. Bakın çoğu insan ne yapıyor? Sadece negatif kutup başını söküyor ve birkaç dakika bekleyip geri takıyor. Bu çoğu zaman işe yaramaz çünkü arabanın sisteminde hala bir miktar artık elektrik kalır. Doğru yöntem ise şu: önce negatif, sonra pozitif kutup başını sökün, en az 15 dakika bekleyin ve işte en kritik, en can alıcı adım, bu bekleme sırasında fren pedalına şöyle bir 10-15 saniye basılı tutun. Bu hareket fren lambalarını yakarak sistemde kalan son elektrik kırıntılarını da tamamen boşaltır. İşte o zaman arabanızın beyni tam anlamıyla sıfırlanır ve tertemiz yeni bir başlangıca hazır hale gelir. Bu doğru yöntemin gücünü gösteren bir başka harika hikayede Hyundai Sonata sahibi bir arkadaştan geliyor. Arabasının gösterge paneli adeta bir yılbaşı ağacı gibiymiş. Motor arıza ışığı, ABS ışığı, ne ararsanız yanıyor. Aküyü söküp taktığını ama hiçbir şeyin değişmediğini söyledi. Az önce anlattığım doğru yöntemi uyguladık, 2 kutup başını da söktük, frene bastık ve 15 dakika bekledik. Sonuç ne oldu dersiniz? Sihir gibiydi. Bütün arıza ışıkları söndü. Arkadaş, "Ya inanamıyorum, neredeyse sadece arızayı okumaları için bir servise 6.000 TL ödeyecektim" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Tabi, dürüst olalım, bu kadar güçlü bir sıfırlamanın küçücük bir bedeli var. Radyo hafızanızdaki kanallar ve saat ayarınız muhtemelen silinecek. Ama yani birkaç radyo kanalını yeniden ayarlamak, gereksiz yere binlerce lira ödemekten kesinlikle daha iyidir, değil mi? Eğer bu anlattıklarım hoşunuza gittiyse, işinize yaradığını düşünüyorsanız şu beğen tuşuna basarak ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Bu sayede bu bilgiler daha fazla insana ulaşıyor. Şimdi geldik 3. ve özellikle modern, yani gaz teli olmayan, tamamen elektronik gaz pedallı araçlar için hayat kurtaran bir sırra. Aküyü söktünüz, her şeyi doğru yaptınız ama arabanın rölantisinde bir dalgalanma veya gaz pedalında bir boşluk, bir tepkisizlik mi hissediyorsunuz? İşte o zaman sorun büyük ihtimalle kalibrasyonu bozulmuş gaz pedalınızdır. Bu yöntemle arabanızın beynine gaz pedalının nerede başlayıp nerede bittiğini, yani o tam aralığını yeniden öğreteceğiz. Bu kalibrasyon işlemi de gerçekten çok basit. Anahtarı yine on konumuna getirin, motor çalışmasın. Şimdi dikkatlice dinleyin. 3 saniye bekleyin. Gaz pedalına yavaşça, böyle acele etmeden sonuna kadar basın. Dipte 5 saniye kadar basılı tutun. Sonra yine aynı yavaşlıkla ayağınızı pedaldan çekin. Buradaki bütün numara, ECU'nun pedalın en alt ve en üst konumlarını hafızasına yeniden kaydetmesini sağlamak. İşlem bitince kontağı kapatın ve arabanızı normal bir şekilde çalıştırın. Hepsi bu kadar. Peki bu basit kalibrasyon neden bu kadar önemli? İşte bu grafik her şeyi anlatıyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki kalibrasyonu bozulmuş bir gaz pedalı özellikle şehir içinde %12'ye varan oranlarda daha fazla yakıt tüketimine neden olabiliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Yıl boyunca yüzlerce liranın havaya uçup gitmesi demek. Sadece birkaç dakikanızı ayırarak yapacağınız bu basit işlemle hem arabanızın performansını artırıyor hem de yakıttan ciddi şekilde tasarruf ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi arabanızda karşılaştığınız ve ilk bakışta sizi binlerce liralık masrafa sokacakmış gibi görünen birçok sorun aslında doğru bilgilere sahip olduğunuzda ne kadar kolay çözülebiliyor. Bu anlattıklarım sadece birkaç basit numara değil, aynı zamanda arabanızı daha iyi anlama ve kontrolü bunu değiştirmemiz lazım diyen tamircilerin elinden geri alma yolunda atılmış dev bir adımdır. Unutmayın, bilgi güçtür ve bu durumda bilgi doğrudan cebinizdeki paradır. Bu anlattıklarımızın size ne kazandırdığını bir özetleyelim mi? Artık basit bir sıfırlama işlemi için servise binlerce lira ödemek zorunda değilsiniz. O sinir bozan rölanti dalgalanmalarını veya vites sarsıntılarını önce kendiniz çözmeye deneyebilirsiniz. En önemlisi de size şanzıman komple değişecek gibi korkutucu ve pahalı teşhisler konulduğunda deneyeceğiniz bedava alternatifleriniz var. Artık servisin kapısında bekleyen çaresiz bir müşteri değil, ne yaptığını bilen, bilgili bir araç sahibisiniz. Ve şimdi sıra sizde. Bu anlattığım 3 sırdan hangisi sizin arabanızdaki bir sorunu çözebilir gibi duruyor? Yorumlar bölümünde benimle mutlaka paylaşın. Ayrıca sizin de buna benzer eşin dostun bilmediği araba efsaneleriniz, usta tüyolarınız varsa mutlaka yazın, hepimiz öğrenelim. Bu bilgilerin daha fazla kişiye ulaşması için bu içeriği beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Daha fazla para kazandıran ipucu için Gaz Fren Şanzıman kanalına abone olun ve bu tür içerikleri desteklemek isterseniz süper teşekkür özelliğini kullanmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.